Hepinize merhabalar. Nihal'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle bir patlıcan yemeği yapacağım. Adı İslim kebabı, kürdan kebabı diye de biliniyor. Bunun için gerekli olan malzemeler: şöyle kıymamı aldım. Bir tane soğan, 3 diş sarımsak. Şöyle rendeden geçirip iyice ufalana kadar rendeden geçirdim. Bir tane yumurta. Baharat olarak ben karabiber, pul biber ve tuz kullandım. Yarım tatlı kaşığı. Ve daha önceden şöyle robotla geçirdiğim ekmeğim var. Şimdi bunları iyice köfteler birbirini tutana kadar yoğuracağım. Şöyle biraz yoğurup köftelerim dinlenene kadar kenarda bekletip daha sonra ben patlıcanlarımın yapılışına geçeceğim. Şimdi köftelerimi bu şekilde bırakacağım kenara. Ben patlıcanlarımı soyacağım. Patlıcanlar için de şöyle uzun olanları seçtim. Şöyle hepsini soymayacağım. Birer parmak arayla soyup bırakacağım. Domates ve biberi de üzerinin süslemesi için kullanacağım. Patlıcanlarımı soydum. Şimdi bıçakla önce şu üstlerinin saplarını ayıracağım. Ve patlıcanlarımı şöyle ince dilimler halinde, uzun dilimler halinde keseceğim. Çok kalın olmamasına dikkat ederseniz çok iyi olur. Bakın şu şekilde inceliği bu şekilde olacak. Şöyle kestiğim patlıcanları kenarda bekleteceğim. Daha sonra yağda kızartacağım patlıcanları ama biliyorsunuz patlıcan böyle çok yağ çeken bir sebze olduğu için ben biraz daha, isterseniz bunu fırında da yapabilirsiniz de fırında biraz vaktimi alacağını düşündüğüm için ben tavada kızartacağım ama yağını çok az ekleyeceğim. Sizler de aynı şekilde isterseniz fırında yapabilirsiniz. İsterseniz tavada az yağda kızartabilirsiniz. Ben patlıcanlarımı hazırladım. Yağımı şöyle tavanın içerisine çok az yağ ekledim. Köfteleri kızartacağım tava da hazır. Köftelerin tavasını sadece öyle bir yağladım. Böyle çok bol yağda kızartmak istemediğim için. Şimdi köftelerin böyle çok şey olmayacak. Normal köfte gibi olmayacak da biraz daha böyle kalın kalın olması gerekiyor. Bu şekilde yapıp kızartmaya bırakacağım. Şöyle top top olması gerekiyor. Hafif bir üzerine bastırırsanız yeterli olacaktır. Dediğim gibi patlıcan çok yağ çeken bir sebze olduğu için ben o yüzden köftelerimi böyle sadece tavan dibini fırçayla yağladım. O şekilde kızartacağım. Çok yağ çekmesini istemiyorum. Köftelerimi de yine az yağda kızartacağım. Diğer yağım ısınana kadar köftelerimi de zaten yapmış olurum. Köftelerimin hepsini yaptım. Şimdi kızarıyor. Yağım ısındı. Şöyle içerisine yağ sıçramaması için birazcık tuz ekleyeceğim. Ve daha sonra kızartmaya geçeceğim. Köftelerim de kızarıyor.
patlıcanlarımın iki tarafı kızardı. Şimdi çevireceğim. Köftelerini de yine bir kontrol edeceğim. Evet, köftelerim de bir tarafı kızardı. Şöyle köftelerimi de çevireceğim. Köftelerimi kızartmamdaki maksat sadece dağılmasın. Çünkü fırında da pişeceği için zaten kıyma çok çabuk pişen bir şey olduğu için zaten fırında da pişecek. Böyle hafif sadece kızartacağım ki birbirini tutsun da dağılmasın yaparken. Köftelerimi de şöyle çevirdim. Şimdi kızaran patlıcanlarımı şöyle bir kaba alacağım. Evet, sonuncu patlıcanlarımı şöyle attım. Burada biraz 4 tane daha kaldı, bir seferlik kaldı. Ben ara ara şöyle patlıcan çok yağ çektiği için kızartana kadar ara ara birer yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ekledim üzerine. Şu sona kalanlar biraz ince patlıcanlar. Şöyle kenarlarını koyduğum için. Patlıcanlarımı kızarttım. Bitti. Köftelerim hazır. Şimdi şöyle bir tane domates ve bir tane biber üstünü süslemesi için kullanacağım. Şimdi patlıcanları bu şekilde koyup üzerine ilk önce alta koyduğum parçayı, daha sonra da şu iç tarafı böyle üst üste gelecek şekilde koyup bir tane kürdan şöyle batıracağız ki tutsun. Kürdanın üzerine şöyle bir tane süslemek için biber. Şöyle doğradığım bir dilimde domates var. Bu şekilde olacak. Şöyle fırın borcama koyacağım. Yine aynı şekilde birer tane köfte. İlk önce şu alttaki patlıcanları, daha sonra da şu üsttekileri birleştirip üzerine şöyle bir tane kürdan batıracağım. Evet, bu şekilde böyle devam edeceğim. Gerçekten yapımı kolay ve böyle çok severek yediğimiz bir sebze. Patlıcanı çok severiz. Misafir sofralarına da çok güzel yakışan bir ana yemek. Evet, patlıcanlarımı, yemeğimi yaptım, hazırladım. Şimdi üzerine salçalı sosumu ekleyeceğim. Zaten patlıcanları kızartırken de böyle bir tuz eklediğim için çok fazla eklemeyeceğim. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tuz yeterli olacak. Ve salçalı sos yaptım. 1,5 yemek kaşığı domates salçasını şöyle biraz sulandırdım. Yağ ilave etmedim çünkü zaten patlıcanlarım yağda kızardığı için az yağ kullandım ama yine de o yağ yeterli bizim için. Şöyle üzerlerine, hepsinin üstüne gelecek şekilde, şöyle sosu her tarafına gelecek şekilde gezdiriyorum.
Fırınımı açtım. Fırınım ısınana kadar. Şöyle bir 150 derecelik fırında zaten bir 10-15 dakika pişmesi yeterli olacaktır. Patlıcanlar kızardı. Köfteler pişti. Evet. Sizler beni bu aşamaya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak, yorum yaparak destek olabilirsiniz bana. Şimdi ısıttığım fırına yemeğimi atacağım ve daha sonra bu yemeğin yanında da bir pilav yapacağım. Yemeğim pişti. Fırından aldım. Şöyle ben yanına tane tane çok güzel bir pirinç pilavı yaptım. Şimdi servis için şöyle pilavımın yanına alacağım. Gerçekten görünüşü çok güzel. Böyle herkesin sevebileceği, misafir sofralarına yakışabilecek bir ana yemek tarifi. Umarım sizler de beğenir, denersiniz. Olumlu ve olumsuz yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.